Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da gördüğüm ve kaydettiğim bir projeyle karşınızdayım. Rus bir bayan yapmıştı. Bu şekilde çiçek motiflerinden oluşan bir çanta. Ben de çok beğendim, çok ilgimi çekti. Hemen denemek istedim. Ama modelin anlatımı olmadığı için ve fotoğraflarda net olarak model görünmediği için bayağı bir zorlandım. Benim için zor bir proje oldu, bayağı bir uğraştırıcı. Ama sizler benden adım adım izleyerek yapacağınız için sizler için çok kolay olacaktır umarım. Çok fazla bununla ilgili de talep ve istek var. Şöyle yakından göstereyim. Çok cici bir çanta. Değişik, farklı bir çanta. Yani klasik kağıt iple yapılan veya da rafya iple yapılan çantalardan değil. Çok farklı, güzel bir çanta. Ben de bu şekilde tatlı bir sarısını seçtim. Rafya iple çalıştım. Rafya ip de kağıt ipten çok farklı değil, yani zorluk olarak. Sizler artık kendi tercihinize göre hangisiyle örmek isterseniz örebilirsiniz. 3,5 milim tığ kullandım. Bu arada da şöyle 1,5 yumak rafya ip kullandım. İpimi de bu arada kızım bozdu son dakika. İkinci yumaktan yani bu kadar kaldı. 1,5 yumak kullanmış oldum. Toplam 500 gramda 2 yumağı, yani 350 gram falan kullanmış oldum. Yapımını dediğim gibi direkt modelden çıkarmaya çalışan ben için bayağı bir zor oldu ama sizler beni izleyerek çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Keyifli bir çanta. Çiçek yapmak da gayet keyifli. Birleştirerek motifleri bu şekli verdik. Instagram'da detaylı fotoğraflarını paylaşacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şu an ekranda görüyorsunuz. O zaman çok fazla uzatmayalım. Videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kolay gelsin. Görmemi istediğiniz farklı projeler varsa onları da yazabilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Modelimi yaparken 250 gramlık rafya ipten kullanacağım. Tahmini 1,5 yumak gider diye düşünüyorum. Tığım şöyle 3,5 milim. Tığınızın rahat, güzel, kullanışlı bir tığ olmasına dikkat edin. Çünkü rafya iple örmek zordur. Eğer basit bir tığ seçerseniz kalitesiz bir tığ örmekte zorlanırsınız. Bu da reklam falan değil, tamamen memnuniyet üzerine size önerdiğim bir şey. Hemen çiçeğimizin yapımına başlayalım. Evet, sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkayı herkes farklı yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Daha sonra ipimi sabitliyorum. Ardından da 2 tane zincir çekiyorum. İlk sabitlediğimle birlikte 3 tane zincirim olmuş oldu. Şimdi başına doluyorum, batıyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini birlikte çekiyorum. Tekrar doluyorum, batıyorum. İlk ikisini birlikte çekiyorum. Tekrar doluyorum, batıyorum. İlk ikisini birlikte çekiyorum ve kalan 4 ilmeğimi tek seferde topluyorum. Ardından da 3 tane zincir çekiyorum. Halkamı hafif daraltıyorum ve batıyorum. Ardından da bakın direkt olarak kaydırıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Birinci yaprağım hazır. 2 ve 3 tane zincir. Şimdi başına doluyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. İlk ikisini birlikte doladım. Tekrar battım. İlk ikisini birlikte alıyorum. Doluyorum. Tekrar batıyorum. Ve ilk ikisini birlikte alıyorum. Daha sonra hepsini birlikte topluyorum. Bu aşamalarda sürekli elimle düzeltiyorum ki şekli daha güzel olsun diye. Ardından da 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve tekrar batıyorum. Evet. Daha sonra 2 tane yaprağım oldu. Toplamda 6 tane yaprağım olacak. Aynı işlemi tekrarlayarak 6 tane yaprağa ulaşıyorum.
Evet. 6 tane yaprağımı tamamladım. Son yaprağımdayım. Şimdi bakın zinciri çektikten sonra batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra şöyle arkaya geçerek bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından ipimi kesiyorum. Ve şu ilk başlangıç ipini, sihirli halkamın ipini çekebildiğim kadar çekiyorum. Ardından da şu iki ipi çapraz şekilde ince bir tığ alayım. Bakın çapraz bir şekilde getiriyorum. Ve ikisini arada ayrıklık olmasın, güzel bir duruşu olsun, hem de sağlam olsun diye bağlıyorum. 2 defa düğüm yapıyorum. Evet, çiçeğimiz gerçekten çok tatlı oldu. Şimdi de ipleri kesiyorum. Evet, çiçeğimiz hazır. Şimdi gelelim birleştirmeye. Evet, ikinci çiçeği yapmaya başlıyorum. Aynı mantık. Sihirli halkamı yapıyorum ve yapraklarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi ilk aşamada çantamızın tabanını oluştururken 2 yaprağı birleştireceğiz. O yüzden 4 tane yaprağımı normal öreceğim. Son 2 yaprak kaldığında da onları da örerken birleştireceğim. Şimdi bakın. Normalde yapmamız o şekilde. Hemen ben şöyle bir 2-3 tane yaprağımı yapacağım. Daha sonra size birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirmenin mantığı çok kolay. Aynı mantığını anladıktan sonra isterseniz 3 yaprağı birleştirin, isterseniz 2 yaprağı birleştirin. Çok da şey değil, önemli değil. Evet, şimdi orijinal modelde tabanda 8 tane çiçek kullanmıştı bayan. Ben de o yüzden 6 tane çiçeğimi hazırladım. Son 2'yi de size birleştirmeyi göstermek için birlikte hazırlıyoruz. Şimdi bakın, normalde siz böyle ilk başladığınız için bir tanesini tamamen yapacaksınız. Sonra ikincisini 2 yaprak birleştirip, sonra 2 yaprak birleştirip toplam 8 tane çiçeği böyle yan yana birleştireceksiniz. Şimdi ben bu çiçeklerimin de bitişini sizinle birleştireceğim. Yani toplamda 8 tane çiçeğimizi birleştirmiş olacağız. Evet, şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Bakın, topladıktan sonra şu aşamada topladık ya bütün ilmeklerimizi, biraz önce göstermiştim. Buradan çiçeğimi alıyorum. Herhangi bir yaprağından şöyle batıyorum. Bakın, iki yüzü de öne bakacak şekilde altından geçiriyorum. Ardından da şöyle bir tane düğümle sabitliyorum ve 2 zincir çekiyorum. 2 zinciri çektikten sonra normal modelimi devam ettiriyorum, kaydırıyorum. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Birleştirmesi gerçekten çok basit, hiçbir numarası yok. İkinci birleştirmeyi de göstereceğim şimdi size. Evet, ikinci birleştirmemizde bakın bu şekilde böyle yapraklarımız yan yana gelecek ve birleştireceğiz. İşte birleştirmemiz bakın bu kadar kolay. Bu birleştirmeyi yaptıktan sonra da 2 zincir çekiyoruz ve kaydırıyoruz. Sonra kalan yapraklarımızı yapıyoruz. Şimdi bu şekilde 8 tane yaprak yan yana gelecek şekilde çiçeklerimizi birleştirelim. Çanta için tabanımızı hazırlayalım. Üstünü beraber devam edeceğiz. Evet, zemin için 8 tane çiçeğimi birleştirdim. Şimdi bu çantamızın tabanı olacak. Daha sonra böyle bir kenar oluşturacağız. Oval bir taban oluşturacağız. Kenarlara geçtiğimiz çiçekler ve birleştirme sayesinde. Ardından da modelimizi dümdüz öreceğiz, devam ettireceğiz. Şimdi bakın, bir üst sıraya geçerken hemen yine çiçeğimi oluşturuyorum. Şöyle birinci yaprağımı birleştirme noktasına kadar hazırlıyorum. Evet, bakın birinci yaprağımı hazırladım. Şimdi şöyle hazırladığım 8 tane çiçeğin ilkine bakın.
Şöyle yaklaştırayım. 6 tane yaprak var ya, şurada birleştirme noktası var. Ortada bir tane tekli var. Bu teklinin ortadakinin solundan direkt birleştirmeme başlıyorum. Bakın şu nokta. Bu noktadan birleştirmeye başlıyorum. İlk birleştirmemi buradan yapıyorum. Şimdi oval bir taban oluşturacağımız için birazcık açıkçası burada çiçeklerimizi büzeceğiz. Bakın birinci çiçeğimin dalını birleştirdim. Şimdi yaprağını daha doğrusu ikincisine geçiyorum. İkinci dalıma, ikinci yaprağıma. Hepsini toplayıp birleştirmeye hazır hale getirdikten sonra bakın burada birleştirme yapmıştık. İkincisini burada yapacağız. Bu arada böyle halkamı hafif daraltıyorum. Üçüncü yaprağıma geçiyorum. Üçüncü yaprağımla da birleştirmeyle devam ediyorum yine. Birleştirme noktasına kadar hazırlıyorum. Evet. Hazır hale getirdikten sonra bakın. Kenarlardan birer tane yapmıştık. Şimdi şu iki çiçeğin birleşim noktasına batıyorum. Ve ardından da buradan birleştirme yapıyorum. 3 tane yaprağı birleştirmiş olduk. Daha sonra geliyorum dördüncü yaprağa. Biraz halkamı daraltıyorum. Evet, dördüncü yaprağımı da hazır hale getirdim. Şimdi onu da şu ikinci çiçeğin ortasında kalan yaprağa batıyorum. Ve buraya birleştirmemi yapıyorum. Şöyle bakın, 4 tane yaprak birleştirmiş olduk. Toplam 6 yaprağımız kalıyor. Bu iki yaprağı da üstte herhangi bir birleştirme yapmadan öreceğim. Daha sonra birleştirmeyle devam edeceğiz. Evet, ilk çiçeğimin birleştirmesini yaptım. Sıra başı olduğu için buraya ayraç taktım. Şimdi geliyoruz ikinci çiçeğimize. İkinci çiçeğimizin birleştirmesini yapacağız. Daha sonra hepsi aynı mantıkta devam edecek. Sıra sonunda birleştirmeyi göstereceğim. İkinci çiçeğim için hemen ilk yaprağımı hazırlıyorum. Bakın 3 tane battım. Hepsini topladım. Daha sonra halkamı hafif daraltıyorum. Şimdi şu bakın sağdaki boşta kalan yaprağa batıyorum. Ardından da sabitliyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekiyorum. Ve sabitliyorum. Geliyorum ikinci yaprağıma. İkinci yaprağımı hazırlıyorum. Birleştirme noktasına kadar çok çektim. Bir, iki ve 3. Hepsini topladıktan sonra geliyoruz bunun birleştirmesine. Bakın. Direkt olarak bu noktaya birleştireceğiz. Şöyle zaten birleştireceğimiz nokta kendini gösteriyor. Buraya bakın. Şu kısma ya da diğerine fark etmez. Şu noktaya batıyorum. Ve kaydırıyorum. Ardından da sabitliyorum. Şu an 2 tane yaprak birleştirmiş olduk. 2 yaprak daha birleştireceğiz. Geliyorum 3. yaprağıma, hemen hazırlıyorum. Birleştirme noktasına getiriyorum. Bakın. Şimdi de zaten direkt şöyle tuttuğumuz zaman nereye birleştireceğini görüyoruz. 2 çiçeğin, 2 yaprağın birleşim noktasına
batıyoruz ve kaydırıyoruz. Şöyle karşıdan göstereyim de daha net anlaşılsın. Ve bunu sabitliyoruz. Ardından 2 zincir çekiyoruz. Biraz halkamı daraltıyorum. Ve geliyorum 3. yaprağım. 4. yaprağıma, 4. birleştirme yaprağıma. Hava çok sıcak. Bu sıcakta da örmek çok zor. Evet, bakın 4. yaprağımın birleştirmesinde bu yaprağın şöyle üstte kalan tekli kısmına yapıyorum. Evet. Şimdi ikinci çiçeğimizin de birleştirme noktalarını tamamlamış olduk. Şöyle hafif halkamı daraltacağım. Üstte de yine 2 tane birleştirme yapmadan yaprak yapacağım. Birleştirmemiz bu şekilde. Şimdi şurada 2 tane yaprak yapayım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, ikinci çiçeğimizi de tamamlamış olduk. Bakın 1, 2, 3, 4 tane yaprağını birleştirdik. 2 tane yaprak boşta kaldı. Şimdi aynı mantıkla şu ikinci çiçeği yaptığımız gibi diğer çiçekleri de yaparak döneceğiz. Daha sonra şu noktada daha fazla yaprak birleştireceğiz. Bitişi birlikte yapacağız. Sonrası zaten çok kolay. Buraya kadar anladıysanız bundan sonrası çok kolay. Şimdiden bu noktaya kadar devam ettiriyorum modelimi. Daha sonra görüşelim. Evet, ben şimdi ayraç koyduğum noktaya kadar geldim. Ama şöyle bir problem var. Saydığımda hani çiçekleri yerleştirme yaptığımda toplamda 17 tane çiçeğim sığıyor. Bu 17 çiçeği de belli bir mesafeye kadar örüp daha sonra ikiye böleceğimiz için çift sayı olması lazım. O yüzden de ben şurada şöyle bir hile düşündüm. Buraya normalde bir tane çiçek sığdıracakken 2 tane çiçek sığdıracağım. Bu şekilde 18 tane çiçeğe ulaşmış olacağım. Ve çift sayı ulaştıktan sonra da sıkıntı olmayacak. Şimdi bakın normalde bu 17. çiçeği 1, 2, 3, 4. Şu 4'ü de normalde şuraya birleştirmemiz gerekiyordu. Bu şekilde birleştirme yapmamız gerekiyordu ve kapatmamız gerekiyordu. Hepsinin bakın tepesinde birer tane yaprak kaldı. Ama o şekilde yaparsam 17 olacağı için ben ne yaptım? 1, 2, 3 tanesini bakın birleştirdim yaprağın. Sonra bunu şöyle 3 tanesi açıkta kalacak şekilde yaprağımı kapatıyorum çiçeğimin. Daha sonra fazladan bir tane daha çiçek yapacağım. Yan tarafına şu noktaya ve bu şekilde de 18'e ulaşacağım. Hemen şöyle yaprağımı hazırlıyorum. Bu arada orada da başka bir çanta motifi var. Zamanım olsa bütün çantaları örsem ama maalesef hiç vaktim yok. Şimdi bir tane çiçek açıkta, bir tane yaprak açıkta kalacağı için şuradan devam ediyorum. 17. çiçeğin. Bu arada 3,5 milim olan tığım bulamadım. Şu an 2,5 ile örüyorum ama benim için sorun değil. Evet, ikinci birleştirmeyi de buradan yapıyoruz. Bu arada rafya ipi ben kolay sanıyordum örümünü. Yani işte kolay değilmiş. Kağıt ipten çok da bir farkı yok. Yine çok el acıtıyor. Şimdi bakın bunu da şuraya birleştireceğim. Yani önemli olan bunları sığdırmak. 1, 2, 3. Evet. Hemen 3. yaprağımı yapıyorum. Alt zemini oluşturduktan sonra üstte sadece birbirinin tekrarı niteliğinde olacak. Herhangi bir artırma yapmayacağız. Artırma yaparsak böyle saksı tabanı gibi dardan başlayıp genişe doğru çirkin olur. Zaten orijinal modelde o şekilde değil. Şimdi bakın 2 tane yaptıktan sonra 3.'yü buraya yapıyorum. Şu birleşim noktasına. Burada biraz böyle köşe olduğu için girinti olacak. Sorun değil. Sonraki sıralarda düzeltiriz onu. Şimdi geliyoruz 4. yaprağa.
Dördüncü yaprağı da şu kısma yapacağım. Bir, iki, üç. Hepsini topladım. Şimdi bakın. Bu ayraç taktığımın şu köşesine, birleşim noktasına takacağım. Birleştireceğim. Evet, 2, 4 normalde 6 tane yaprağımız oluyor ya, burada bir numara yapacağım. 5 tane yaprak yapacağım. Yani açıkta yine bir tane yaprağım kalacak. Diğer yaprağı arada kaynatacağız. Yani boşa 6 tane yaprağım olmasın, sıkıntı olmasın diye onu arada kaynatacağız. Şimdi sadece buraya bir tane daha yaprak yapacağım. Açıkta kalacak şekilde. Başka da yapmayacağım. Sıramı bu şekilde bitiriyorum. Hemen bitişi yapayım. Şöyle bir genel görünümünü göstereceğim size. Evet. Sen yapamazsın de ben yapacağım. Şimdi bundan sonrası zaten birbirinin tekrarı. Şurası köşelerimiz olacak. Daha sonra döne döne, bakın hep aynı mantık. Her birinin üzerinde bir tane yaprak var. Aynı şuradaki gibi şu görünüm üst sıralarda da devam edecek. Birbirinin tekrar niteliğinde bu 18 tane çiçeğimizi döne 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 belli bir uzunlukta öreceğiz. Daha sonra ben ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm. Artık çantamızı bölüp askı kısmına geçebiliriz. Şöyle bakın, tabandan sonra o 8 tane taban için yaptığımız çiçeklerden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 sıra ördüm. Daha sonra bakın şöyle tutuyorum çantamı. 2, 4 solda kalacak. 2, 4 sağda kalacak. Bir tane çiçeğim ortada kalıyor. Bu çiçeğime ayracımı taktım. Şimdi bu çiçeğin sağından çantanın bir tarafını yapacağız. Solundan da askının diğer tarafını yapacağız. Şimdi bakın, ortada kalan çiçeğe ayracımı taktım. Daha sonra şöyle 4. çiçeğe kadar geldim. Motifimi hazırladım. Şimdi bakın, ortada ayırdığım ayracın sağındaki çiçeğe batıyorum ve buraya 4. çiçeğimi sabitliyorum. Yaprağımı, çiçeğimi diyorum. Evet. 4. yaprağımı buraya sabitledikten sonra şimdi geliyorum 5. yaprağı yapmaya. Hemen 5. yaprağı yapmaya başlıyorum. Umarım açıya sığıyordur. Çanta biraz büyüdüğü için artık sığmayabilir. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi geliyoruz sıra bu noktaya, hemen birleştirmemi yapıyorum. Bunu buraya hemen sabitliyorum. Sonra geliyorum 6. yaprağımı yapıyorum. Şu an bakın 5 tane yaprağım oldu. Hemen 6. yaprağı sabitliyorum. Bunu da bakın, zaten yer kendini gösteriyor nereye birleştirme yapacağımız. Bu noktaya şöyle birleştiriyorum. Daha sonra bu motifimi de bitiriyorum. Arkadan sabitliyorum daha sonra. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim. Ne yapmış olduk? 1. çiçek motifimizi birleştirmiş olduk. Şimdi şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane
motifi döne döne aynı mantıkla birleştireceğiz. Yani şuradakiyle aynı mantıkta olacak. 1, 2, 3, 4. Bundan sonrakinde de bu 4 taneyi birleştirerek gideceğiz. Daha sonra bu şekilde devam ede motifimizi tamamlayacağız. Şimdi ben ilk sırayı belli bir noktaya kadar motiflerimi devam ettireyim. Daha sonra ne kadar devam ettirdiğimi sizinle paylaşacağım. Evet, ayracı taktıktan sonra artık askı kısmına geçtiğimiz zaman bakın ayraç taktığım çiçeği boş bıraktım. Ona dokunmuyoruz. Ondan sonraki boşluklara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplam 7 tane çiçek yaptım. Şöyle zaten ikiye böldüğümüzde buradaki çiçeğe de hemen ona da ayraç takalım da kafanız karışmasın. Bu ikisine dokunmuyoruz. Yani tam ortada kalan iki çiçeğe önde ve arkada dokunmuyoruz. Onun sağından 7 tane çiçek, solundan da 7 tane çiçek yapacağız. Şimdi sağ tarafı bitirdiğimize göre sol tarafa geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu noktaları da yine şuradaki gibi çiçekleri yapalım. Bir üst sırada devam edelim. Evet, şimdi ben sıramı tamamladım. Hatta bir tarafını tamamen ördüm. Diğer tarafı da aynı mantıkla örülecek zaten. Size göstermek istedim. Bakın. Askı kısımlarına geçtikten sonra, yani böldükten sonra şöyle bölmüştük ya. İlk sırada 2, 4, 6, 7 tane çiçeğimiz olacak. Şöyle göstereyim bakın. İlk sırada 7 çiçek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü sırada 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 1, 2 şeklinde. Şöyle bakın, kadraja sığmadı sanırım. Yani 7 tane çiçekle başlayacağız. 7, 6, 5, pardon bir saniye, 7, 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde bu şekilde azalarak gidecek. Şöyle bir görüntüsü olacak. Bakın yandan da göstereyim. Şöyle yanda kalan çiçeklerin bir tane yaprağı dışarıya bakacak şekilde yerleştirmemizi yapıyoruz. En son 2 tane çiçek kalacak şekilde yaptım. Daha sonra da muhtemelen 2 çiçek daha ortaya yapacağım. Bu tarafı da bitirdikten sonra o şekilde bir birleştirme yapacağım. Şimdi aynı mantıkla bakın, çok video uzuyor, o yüzden böyle söz olarak anlatacağım. 2, 4, 6, 7 tane çiçeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiçek yapacağız. Daha sonra 5, 4, 3, 2 şeklinde oluncaya kadar aynı işlemi devam ettirelim. İki tarafa da şöyle, zaten mantığı anladıktan sonra gerisini çok kolay yaparsınız. Daha sonra şu bitiş noktasına gelelim bakalım. Duruma göre artık kaç tane şu ikiliden yapacaksak. Bitişi ikiliyle yapacağım. Normalde bir tane yapmayı düşünüyordum ama orijinal modelde pek göremedim kaç taneyle bitirdiğini. Bir tane ama tartmayacaktır. Yani sağlam olmayacaktır. O yüzden 2 taneyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu noktaya kadar gelelim. Daha sonra duruma göre karar vereceğiz. Evet, çantanın yanlarını bitirdim. Söylediğim gibi 2 tane çiçek kalıncaya kadar azaltmaları yapa yapa geldim. 7 tane çiçekle azaltmaya başlamıştık. 7, 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde geldim. İki tarafı da aynı şekilde yaptım. Şöyle ortada da bir tane çiçeğim var. Önde ve arkada olmak kaydıyla. İki tarafta aynı zaten. Hiçbir farkı yok. Üzerinden de güzel bir ütü geçtim. Son olarak da şöyle orta kısmına, modeli inceledim ben bu arada. Birçok açıdan da baktım. Genelde Reels videosuyla paylaşmışlar ama bulmaya çalıştım. Sadece ortaya bir tane çiçek yapmış. Fakat bir tane çiçeği biz birleştirirken, örerek birleştirseydik eğer sağlam olmayabilirdi. O yüzden de ben böyle ayrıca ördüm ve dikeceğim. Dikme yöntemiyle birleştireceğim. Bu şekilde daha sağlam olur diye düşünüyorum. Şimdi bittikten sonra böyle bir tane çiçeğimizi hazırlıyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Çok tatlı çiçeklerimiz ama beni mahvetti, gerçekten zor bir proje. Şimdi bunu dikeceğim. Evet, çiçeğimin şöyle herhangi bir yaprağından iğnemi geçiriyorum. Daha sonra geliyorum tam şu, bakın orta var ya, 1, 2, 3 kısımdan birleştireceğiz. Üçüncü yaprağa giriyorum ve buraya dikmeye başlayacağım. Şöyle, ne kadar sağlam dikersem o kadar iyi olur. O kadar kullanışlı olur.
Şimdi açıda görünüyor mu bilmiyorum ama umarım görünüyordur. Şöyle netleştirelim. Evet. Bir saniye. Ters taraflarından dikiyorum bu arada. Onu da söylemiş olayım. Şöyle. Bu arada şöyle iri bir büyük bir iğne lazım ki sağlam dikelim. Kağıt ip, rafya ip öyle normal iğnelerle kolay kolay dikilmez. Şöyle bakın buradan geçiriyorum. Sabitleyebildiğim kadar sabitleyeceğim. Çünkü dediğim gibi parçalanmasını istemiyorum. Kullanırken elimizde kalmasın. Şöyle aralardan yürüteceğim ipimi. Evet, geleceğim. Bu orta noktayı birleştireceğim. Orta noktaya geliyorum. Şimdi burayı dikmeye başlıyorum. Şöyle girelim. Şşt, sinirlenme. Evet. Bir tanenin dikişini göstereceğim. Diğer tarafı da aynı mantıkla dikeceğiz zaten. Birleştireceğiz. Şuradan da giriyorum. Bakın. Dediğim gibi sabitleyebildiğim kadar, dikebildiğim kadar dikeceğim ki sağlam olsun. En önemlisi sağlamlığı. Şöyle bakın, gayet de güzel ve şık görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Burayı sabitledikten sonra şuraya bir tane daha yapalım. Evet, bakın böyle bir görüntü var. Yine şöyle ilmeğimi aralardan kaydıracağım. İğnemi, pardon, ilmeğimi diyorum sürekli örmekten. Şöyle geçirelim aralardan. Geliyorum 3. yaprağa. 3. yaprağı da aynı şekilde sağlam bir şekilde dikeceğim. Evet, bakın 3. yaprağı da şöyle sağlam bir şekilde dikeceğim bu tarafa. Tersinden dikiyorum. Biraz önce de söylemiştim. Tekrar hatırlatayım. Evet. İçine giriyorum. Yine şöyle sabitleyebildiğim kadar, elime batmasın. Sabitliyorum. Daha sonra da ipimi temizleyeceğim. Evet, bu şekilde bakın. Şöyle sabitledim, güzelce diktim. Şimdi şu kısmı da, çantanın diğer kısmını da yine 3 yaprağı bu şekilde gelecek şekilde güzelce dikeceğim. Daha sonra da tekrar üzerinden bir ütü geçeceğim iç tarafından ve geleceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, son olarak ortayı da birleştirdim, görüyorsunuz. Ve çantamız tamamlanmış oldu. Ben içerisine astar da dikmeyi düşünüyorum. Şu kısma kadar astar dikeceğim. Normal şu alt tabanına, üst kısımlarına gerek yok. Evet, videodakine elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Gerçekten zor ve yorucu bir projeydi. Ama siz benden bakarak yapacağınız için sizin için daha kolay olacaktır. Hani ben baştan modeli çıkarmaya çalıştığım için zorlandım. Sizler için eminim daha kolay ve keyifli olacaktır. Bu rengini çok sevdim ama çok içime sindi. Zaten çok tatlı bir sarı ve gayet de güzel durdu bence. Astarla ve şu kısma da bir çıt çıt yaparsam daha güzel ve kullanışlı olacağını düşünüyorum. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.